zamanın henüz haritalara hapsedilmediği, insanlık tarihinin taşlara ve efsanelere kazınarak yazıldığı o puslu çağlarda, Kuzey Mezopotamya düzlüklerinden göğe doğru bir duvar gibi yükselen sarp ve geçit vermez Zagros dağları. Bu topraklar yalnızca sert rüzgarlara, derin uçurumlara ve asi nehirlere değil, aynı zamanda insanlığın en derin ruhani arayışlarına da ev sahipliği yapıyordu. Gecenin zifiri karanlığında yoğun sisin arasından süzülüp gelen kutsal ateşlerin kızıllığı, bu dağların gizemli sessizliğini delip geçerken vadilerde binlerce yıllık kadim inançların fısıltıları yankılanıyordu. İslam'ın bu sarp topraklara ulaşmasından asırlar önce, Kürtlerin ataları dağların doruklarında güneşe ve ateşe yönelerek doğanın o muazzam ve korkutucu döngüsüne tapınıyorlardı. Bu erken dönemde halkın inanç dünyasının merkezinde ışığın ve güneşin kadim kültü olan Mitraizm yer alıyordu. Mitra'nın yenilmez güneşi, dağ köylerinin ve göçebe toplulukların en büyük rehberiydi. Güneşe dönerek dua etmek ve ateşe arınmanın mutlak sembolü olarak görmek, halkın ruhuna derinlemesine işlemişti. Fakat zaman aktıkça siyasi güç dengeleri değişti. Bölgede kudretli Sasani İmparatorluğu'nun yükselişiyle birlikte Zerdüştlük resmi devlet dini olarak ilan edildi ve imparatorluğun en büyük ideolojik aygıtı halini aldı. Ne var ki bu büyük dinsel dönüşüm toplumun her katmanına aynı şekilde nüfuz edemedi. Zerdüştlük, daha çok şehirlerde yaşayan aristokratların, yöneticilerin ve devlet seçkinlerinin yani elitlerin dini olarak kalırken, Zagros'un ulaşılması güç sarp vadilerinde ve kırsalda yaşayan Kürt boyları, kendi eski mitraik inançlarına ve yerel doğa kültlerine sımsıkı sarılmaya devam ettiler. Halk ile elitler arasındaki bu derin inanç ayrımı, inancın sadece ruhsal bir tercih değil, aynı zamanda dağlar ve saraylar arasında çekilmiş, görünmez bir sosyolojik sınır olduğunu gösteriyordu. Devletin ve elitlerin inancı olan Zerdüştlüğün gücü ve görkemi ise hiçbir yerde Doğu Kürdistan'da, bugünkü adıyla Takap yakınlarındaki Ganzak'ta inşa edilen Azargushasp Ateş Tapınağı'nda olduğu kadar ihtişamlı değildi. Sasanilerin en kutsal 3 büyük ateş tapınağından biri olan Azargushasp, hükümdarların taç giydiği, imparatorların savaşlardan önce zafer dilemek için hacca geldiği muazzam bir kudret merkeziydi. Tapınağın devasa sütunları arasından göğe yükselen kutsal ateşin o sönmeyen kızıllığı, kilometrelerce öteden Zagros'un sisli doruklarına vuruyor, imparatorluğun gücünü karanlığın kalbine kazıyordu. Ancak tüm bu görkeme, ihtişama ve devlet desteğine rağmen Zerdüştlük, dağlı Kürtlerin büyük bir kısmını bütünüyle asimile etmeyi başaramadı. Aksine yerel dağ inançları, Zerdüştlüğün kendi yapısını bile derinden etkileyip dönüştürdü. Peki, resmi devlet dinine direnen, dağların ardında inatla korunan bu kadim ruhani temel neydi? Günümüz akademik çalışmalarında ve tarihi kaynakların derinliklerinde, Kürtlerin Zerdüştlük öncesinden süzülüp gelen bu yerel monoteistik inançlar bütünü, Yezdanizm veya diğer adıyla melekler kültü olarak adlandırılmaktadır. İlk kez 1992 yılında Kürt asıllı akademisyen Doktor Mihrat İzedi tarafından tanımlanarak literatüre kazandırılan bu kavram, bugün
Yezidilik, Yarsanizm yani Ehli Hak ve Kürt Aleviliğinin temelini oluşturan binlerce yıllık ortak bir inanç şemsiyesini ifade eder. Akademik bir perspektifle bakıldığında, Yezdanizm, Semitik dinlerden çok daha eski, doğrudan Zagros'un yerel maneviyatı üzerine inşa edilmiş, Aryan kökenli bir inanç sistemidir. Bu teolojinin kalbinde, tüm evreni kendi özüyle kuşatan, mutlak ve panteistik bir yaratıcı güç olan hak ya da evrensel ruh bulunur. Yüce Ruh, evrenin yaratılışını ve idaresini Heft Sır olarak bilinen 7 sırra, yani 7 meleke emanet etmiştir. Ortodoks Zerdüştlüğün katı iyi kötü dualizminin aksine, Yezdanizm evrenin ve zamanın döngüsel doğasına odaklanırdı. Bu inancın en çarpıcı özelliklerinden biri ruh göçü inancıydı. Ruhun bedenden bedene, yaşamdan yaşama geçişi, Kürtçe tabirlerle kirasgorin anlamı gömlek değiştirme veya dunaduni olarak adlandırılır. Yezdanizm'de ilahi olanın insan formunda yeryüzüne inmesi, yani kutsal bedenlenme, sıradan bir fani ile kutsalın bir araya gelebileceği inancını doğurmuştu. İşte Zagros dağlarının sisli vadilerinde yankılanan o efsunlu dualar, basit birer pagan ritüeli değil, arkasında evrenin işleyişini, ruhun sonsuz yolculuğunu ve ışığın kudretini barındıran bu devasa teolojik sistemin parçalarıydı. Yüzyıllar boyunca kendi içinde Yahudiliği ve Hristiyanlığı da barındıran bu sarp ve kapalı coğrafya, 7. yüzyılda tarihin en büyük kırılmalarından biriyle yüzleşmek üzereydi. Arap Yarımadası'ndan kopup gelen İslam orduları, Sasani İmparatorluğu'nun savunma hatlarını ezip geçerek, Kadisiye ve Celula savaşlarından zaferle çıktığında, karşılarında sadece çökmüş bir imparatorluğun harabelerini bulmadılar. Karşılarında Zagros'un eteklerinde binlerce yıldır kendi rüzgarlarında hak ve 7 melek adına yanan o kadim ateşi koruyan, ruhlarını sonsuzluğa hazırlayan bir dağ halkı buldular. İslam ordularının kılıç sesleri dağların derinliklerinde yankılanırken, Kürtler için direniş, uyum ve tarihin göreceği en büyük dinsel sentez dönemi başlamak üzereydi.